Herkese merhaba arkadaşlar. Tekapolis 2'nin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde buradaki Copper ve Tin miner'ımızı oluşturmuştuk. Onunla beraber artık bronz seviyesine kadar gelip buradakileri bronzla hızlandırmıştık. Bölüm arasında ben biraz daha bronz elde ettim. Bunları craftlayıp diğerlerini de hızlandırabiliriz. Şöyle 8 tane çıktı. Şurayı hızlandırarak başlayalım. Burada kömürü yakacak olarak kullanabiliriz. O yüzden kömürleri de hızlandırmak istiyorum. Böyle hepsini hızlandıralım. Tam 6 tane varmış elimizde. Şu anda tüm madenlerin hızını 6 saniyede bir tane üretecek şekilde hızlandırdık. Şöyle burada bir bakalım kaç tane kabustonumuz birikmiş. Bununla beraber de fırınımızı hızlandırmaya çalışalım olabildiğince. Böyle bayağı bir fırın elde edebiliyoruz. Bunlarla beraber burayı maksimum seviyeye getirebileceğiz diye düşünüyorum artık. Hatta neredeyse max'a geldi. Bunlarla beraber de artık Jumbo Furnace'ımızı maksimum seviyeye getirmiş bulunuyoruz. Artık tek seferde 64 tane eşyayı birden işleyebilecek. Hatta şöyle bir 64 tane cobblestone koyalım. Tabii ki de alttaki yakacağı çok hızlı harcıyor. Çünkü 64 tane eşyayı birden ısıtıyor. Böyle tamamlandığında direkt olarak bize 64 tane taş verdi. Şimdi bu bölümde Basic Technium'dan ilerleyip buradaki Basic Technium Ingot'a kadar gitmek istiyorum. Grout yaparak başlayabiliriz. Grout bizden Sand, Gravel ve Clay istiyor. Tabii ki de bunları hatırlıyorsanız 4'ten elde ediyorduk. 4'ü de leaf'lerle elde ediyoruz. Böyle 8'li koyduğumuz zaman bize 4 veriyor. Şöyle de bu 4'leri Gravel'a, daha sonra Sand'e, Clay'de çevirebiliyoruz. Clay'imiz olması lazım burada hatta. Clay'i hiç çevirmeyelim. Bunlarla beraber de Grout craftlayabiliyoruz. Burada iki farklı recipe var. Birisi Skyblock resipisi, birisi normal dünya resipisi. Bundan yaparsanız bir tane veriyor ama bundan yaparsanız 9 tane veriyor Skyblock'ta oynadığımız için. Buradaki resipilere dikkat edin yaparken. 18 tane Grout elde ettik. Şimdi bunu Jumbo Furnace'dan geçirerek Grout Dust elde edebiliyoruz. Böyle 54 tane Grout Dust aldık. Şimdi bize biraz daha clay gerekiyor. Olabildiğince elimizdeki 4'lerden clay yapacağım. Böyle 6 tane daha clay elde ettik. Bu arada arada bir de bronz pişiriyorum ki buradaki tree farmını da hızlandıralım. Bu arada K tuşuna basarak bunların hepsini 9'lu craft yapabiliyorsunuz. Normal envanterde K'ya basarsanız da 4'lü craft yapar. Şimdi burada oluşturduğumuz bronz bloklarla da burayı güçlendirelim. Daha hızlı ağaç üretin bizim için. Artık burası da 6 saniyede bir ağaç üretecek. Bu arada gayet kömür kazanıyoruz. O yüzden bunun alt tarafına kömürleri de koyabilirim. Pişirmeleri kömürlerle yapalım. Şimdi bizden 27 tane kok birik istiyor. Kok biriği yapmak için de önce normal birik yapmamız gerekiyor. O yüzden bu clay'leri pişirerek başlayacağız. Böyle bunları da normal biriğe çevireceğiz. 4 tane biriği koydum. Kenarlarına grout dust'ları koyuyorum ve bize kok birik veriyor. Böyle 21 oldu. Ben biraz daha leaves birikmesini bekleyip geri geleyim. Böyle biraz daha birik elde ettim. Bunlarla beraber böyle birleştirdiğimizde artık 27 tane kok biriği elde etmiş bulunuyoruz. Tabii ki de burada görev açılmadı. Sebebi de önce bizden Engineer's Hammer istiyor. Yapımı oldukça basit. Zaten bronzumuz vardı. Şöyle Hammer'ı da elde ettik. Şöyle ana adamımızı biraz daha büyüttüm. Artık buradaki blokları boyutlayabileceğimiz kadar alan oluştu. Ben bunu direkt buradaki köşeye boyutlamak istiyorum. Bunu şu şekilde 3'e 3 şekilde koyuyorsunuz. 27 tanesini koydum. Ve buradaki yüzlerin bir tanesine sağ tıklıyorsunuz. Ve bu kokovuna dönüşüyor. Bu kokomun sayesinde de artık hem kol kok üretebiliriz. Kol kok normal koldan daha verimli bir kömür şekli. Ve bizden herhangi bir şey istemiyor bunu üretirken. Sadece buranın üretmesini bekliyoruz. Yani zaman istiyor. Buradaki kömürlerimizin bir 64'lüğünü aldım. Burasının içerisine yerleştirdim. Bununla beraber de artık bu şekilde kol kok üretmeye başladık. Ayrıca burada yanda bir tane de Cruise Oil diye bir sıvı çıkıyor. Seramik bucket'ımızı kullanarak bunu da alabiliriz. Bu şekilde buradaki görevi de yaptık. Bunu kullanarak da Treated Wood oluşturabiliyoruz. Böyle 8 tane plank yerleştirdim. Ortasına da Cruise Oil bucket'ı koydum. Ve artık Treated Wood plank elde edebildik. Bu arada şöyle bir recipe var. Bu jerrycan 10 bucket'lık
sıvı tutabiliyormuş içerisinde. Buradaki 3D wood'ları craftlarken bizim için kolaylık olacaktır. O yüzden biraz da ondan craftlamak istiyorum. Şöyle 3 tane daha clay bucket yaptım. Ve bunları da artık seramiğe çevirebilirim. Ve 4 tanesini de yan yana koyarak jerrycan elde edebiliyoruz. Ben bunu buranın içerisinde bırakacağım ki buradaki oluşan sıvıyı direkt olarak buna aktarsın. 10 bucket olduğunda da alıp craftımızı yaparız. Şimdi burada daha fazla ilerlemek için bizim basic crafting table'lara girmemiz gerekiyor. Bir önceki oynadığımız modpack'te hatırlıyorsanız biz bunların direkt olarak en son seviyesini yapıp Ultimate Singularity craftlamıştık. Bu modpack'te daha düşük recipe'leri olduğu için basic tier'dan başlayabiliriz. Bizden 2 tane crafting table istiyor. Geri kalan malzemeyi zaten oluşturmuştuk. Bu şekilde ilk crafting table'ımızı yaptık. Buranın seviye 2'sine gitmek için bizim advanced seviyeye kadar gelmemiz gerekiyor. Yani bunu direkt olarak upgradeleyeceğiz. O yüzden bundan bir tane daha craftlamamız gerekiyor. Hemen şöyle craftlayalım. İkinciyi elde ettik. Biraz daha kol kok yardımıyla da artık seviye 2'sine çıkartabiliyoruz bunu. Yani advanced seviyeye çıkardık. Bu arada şöyle 2 tane daha clay bucket yapacağım. Bunun sebebi de artık buradaki cobblestone jeneratöre ihtiyacımız yok. Bunu da tamamen kırıp buradan kaldırmak istiyorum ki alan açılsın biraz daha bize. Ayrıca şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Ben bu ilk adanın tamamen çimenlerden oluşmasını istiyorum. O yüzden elimizde 4 biriktikçe, yani buradaki saplingler biriktikçe ben bunları grasslarla değiştireceğim. Böyle seramik bucketları aldım. Buradaki suyu ve lavı alabilirim artık. Advanced Crafting Table'ı buraya yerleştiriyorum. Şimdi bakalım bizden ne istiyor basic'i yapmam için. 4 tane clay, bronzumuz vardı. Bir miktar bronz. Bu arada buradaki kömürleri biraz daha buraya koyalım ki daha fazla kol kok üretsin bizim için. Ayrıca buradaki jerrycan dolmuş. Bununla da olabildiğince treated wood plank craftlayabiliriz. Böyle hepsini birden craftladım. Şimdi buraya başlayabiliriz. Böyle 4 tane treated wood plank'i buraya koyuyoruz. Ortaya bir tane lapis istiyor. Lapisimiz vardı. Bunu da yerleştirdim. 8 tane bronz istiyor bizden. Bronzumuz yeterince var mı bakalım. Burada craftlamışız. Biraz daha var. Onları da bu şekilde yerleştirdim. Şöyle 4 tane clay istiyor. Bunları yerleştirdim. Geriye ne kaldı? Smooth stone'lar ve bol koklar kaldı. Ve bununla beraber artık ilk basic technium ingotumuzu oluşturuyoruz. Tabii ki de bu ingottan bize birçok gerekiyor. O yüzden ben bunu otomatikleştirmek istiyorum. Buradaki Advanced Crafting Table'ın kullanımlarına bakarsak bir üst seviyesine çıkartabiliyoruz ya da bunları Auto Crafting Table'a çevirebiliyoruz. 4 tane Wooden Hopper istiyor. Wooden Hopper'lar da normal bildiğimiz hopper yapar gibi ama bunun odunla yapılan versiyonu. Şöyle 4 tane Wooden Hopper'ı aldım. Artık bunları kullanarak da otomatik crafting table'ımızı oluşturabiliriz. Artık buraya recipe'yi öğretebiliriz. Bu recipe'yi tamamlamadan önce shift sol click yapıp buraya kaydetmeniz gerekiyor. Ve bunun üzerine bir tane chest ya da barrel gibi bir envanter koymanız gerekiyor. Ben barrel'ı koyuyorum. Şimdi bizden ne istiyordu bunu yapmak için? Wall cock, treated wood plank. Bunların hepsini ben buranın içerisine dolduracağım. Clay, smooth stone. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunları dağıtmaya başladı. Buradan biraz daha tin ve copper alıp bayağı bir birikmiş bu arada. 236 tane birikmiş buralarda. Bunları alıyorum. Artık bunları pişirip de daha fazla bronz elde edeceğim. Ve elde ettiğim bronzlarla birlikte de daha fazla basic technium ingot craftlayabileceğim. Böyle 60 tane daha bronz elde ettik. Bunları da artık buraya koyup otomatik olarak basic technium ingot oluşturuyoruz. Şimdi bir sonraki chapter'a geçmek için, yani Iron chapter'ına geçebilmek için bizden buradaki research paper'ı istiyor. Bronzumuz var. Technium ingotu oluşturuyoruz. O zaman bunu craftlayabiliriz şu anda. Bakalım hiç ekstra paper'ımız kalmış mı? Sanırsam hiç ekstra paper'ımız kalmamış. Böyle biraz daha paper oluşturalım. Bunlardan da belli ki bol bol lazım olacak. 4'lü craftladım direkt olarak. Ben şöyle bir tane daha miner craftlamak istiyorum. Bizim şu anda en yavaş kalan malzememiz copper'ımız. O yüzden buradaki boşluğa da bir tane daha miner koyup copper üretimi yapmak istiyorum. Tabii ki de bunu yapmadan önce buradaki support frame'leri değiştirmemiz gerekiyor. Buraya artık 36 tane copper koyup bir tane daha miner elde edebiliriz. Bu şekilde miner'ı koyuyorum. Üzerine de driver'ı yerleştireceğim. Bakalım buradaki şey çalışıyor mu? Buradaki miner'da hem seviye 2 hem seviye 3 frame'ler kullanmamıza rağmen bu da çalışmaya devam ediyor. Bunun sebebi de şu. Buraya ben seviye 2 koysaydım bunun seviyesi yetersiz kalacaktı.
Ama seviye 3 zaten bu seviye 2'den daha yüksek olduğu için burada iki farklı frame kullanmanız buradaki miner'ı bozmuyor. İkisi birden çalışıyor. Ve artık bunun sayesinde daha fazla copper elde edebiliyoruz. Böyle 38 tane bronz elde ettik. Artık bunları kullanarak iron'ımızı açabiliriz. Böyle bunu craftlıyorum. Ve buradaki recipe'ye submitlediğimde artık iron'a ve alüminyuma da erişimimiz oldu. Şöyle 64 tane color stone elde ettim. Buradaki copper tin, lapis ve coal'u kapatıyorum. Bir önceki bölümde kapattık mı tam hatırlamıyorum. O yüzden bu ikisini kapadım. Bunların gelmesine ihtiyacımız yok. Burada sadece bize iron ve alüminyum gelsin istiyorum. Prospector's Pick'e kullanarak da artık bunları kırıp iron elde edebiliriz. Bu arada burada daha az yakıt kullanmak istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buradaki recipe tam biterken içerisine siteyi koyarsanız normal bir tane craftlıyormuş gibi buradaki progress sona kadar gelir. Daha sonra kalanını birden craftlıyor. Daha az malzeme harcayabiliyorsunuz bu şekilde. Eğer kömürünüz ya da yakıtınız yetersiz kaldıysa bu şekilde yapabilirsiniz. Bunlardan bize 36 tane gerekiyor. Böyle bunları craftlayarak başlayalım. Böyle yine aynı taktiği kullanarak bir cobblestone pişirmeyi deneyelim. Şu anda gördüğünüz gibi stick çok yavaş gidiyor. Sonda hepsini birden koyacağım. Ve gördüğünüz gibi en sonuncuyu birkaç tane stick kullanarak craftladık. Tabii bizim yakıta ihtiyacımız olmadığı için şu anda ona uğraşmayacağım. Ama sizin ihtiyacınız varsa diye gösterdim bunu. Böyle alüminyumları da craftlayalım. 36 tane de alüminyum ore elde ettim. Şimdi bizim bunları miner'a koymamız için bizden seviye 4 support frame'ler istiyor. Seviye 4 support frame'ler copper'la birlikte yapılıyor. Onları da bu tarafa doğru dizeceğim buradan. O yüzden buraları kırıyorum ki bunları seviye 4'e çevirebilelim. Hatta direkt şuradaki miner'ı kullanalım. Böyle koyduğumuzda buraya yerleştirdi. Buraya da koyduk. Çok az bir şey eksik kaldı. Hemen bunları da craftlayalım. Tekrardan buraya koyuyorum. Ve hepsi tamamlandı. Bunların bir tanesine iron, bir tanesine alüminyum koyacağım. Böyle iki tane daha miner craftlıyorum. Ve iki tane de driver craftlayacağım. Artık buradaki miner'ları da çalışır hale getirebiliriz. Artık bunlar da bizim için otomatik olarak iron ve alüminyum üretiyor. Böyle iron ingot ve alüminyum ingot görevini de tamamladık. Bunları blok halinde de çevirebiliriz. Bunlar da bize hızlandırma veriyor. Böyle iron'a bakarsak iron 120 tik. Aslında bu sanırsam bizim burada kullandığımız bronzlarla aynı. Bir bakalım. Aynen bronzlar da 120 tik yapıyor. Iron da 120 tik yapıyor. Ama alüminyuma bakarsak alüminyum 100 tike çıkartıyor. O yüzden buradaki blokları da alüminyumla güncelleriz. Tabii ki de onun için önce daha fazla alüminyum üretmemiz gerekiyor. Böyle oluşturduğumuz ironlarla beraber artık pickaxe'imizi de geliştirebiliriz. Bir tane iron pickaxe yaptım. Şimdi buradaki kömür ve lapisin bloklarını kırmak istiyorum ki iron ve alüminyum kısmı daha hızlı çalışsın. Daha sonra alüminyum oluşturduğumuzda hepsini hızlandırırız. Şimdilik bunları şu şekilde hızlandırdım. Buradaki alüminyum ve iron'lar da 5'e 1 oranda veriyor. Yani 20 taneden 4 tane alüminyum elde edeceğiz. 3 tane de iron elde edeceğiz buradan. Şimdilik çok yavaş şekilde işliyoruz. İlerleyen zamanlarda bunları da artık daha verimli şekilde işleyeceğiz. Ama şu anda elimizde sadece Jumbo Furnace var. Diğerlerini kullanamıyoruz şu anda. Mesela Pulverizer'ı açtığımız zaman bir taneden 2 tane alüminyum elde edebiliyormuşuz. Yani 5'ten 1'e, 1'den 2'ye çıkıyoruz. 10 kat daha verimli işliyoruz bu şekilde. O zaman ben burada biraz daha bunların birikmesini bekleyip geri geliyorum. Buradaki research'lerden ben Construction Wand'ları da açmak istiyorum. Bayağı bir burada Light Gray Colorstone oluşturdum. Böyle bunu yapmak için bizden 4 tane Block of Coal, 4 tane de Bronze Ingot istiyor. Böyle bunu craftlıyorum. Artık buradaki Construction Wand'ları açabiliriz. Tabii ki de bizden biraz da Tech Box istiyor. Bunları da verelim. Bununla beraber artık Iron Wand'a geçebiliyoruz. Hatta direkt olarak Technium Ingot kullanarak Diamond Wand'da craftlayabiliyormuşuz. Bir tane Technium Ingot'umuz kalmış. Direkt olarak Diamond Wand craftlayalım. Bunlarla beraber de ben burada build yaparken işim daha da kolaylaşacak. Iron ve alüminyum üretimimiz orada çok yavaş oluyor. O yüzden biraz bunlarla destek olmak istiyorum. Herhalde bunlar şimdilik yeterli olacaktır bize.
Bunlarla beraber 1,5 stack kadar bunlardan oluşturduk. 11 tane alüminyum blok elde edebildik. Artık buradakileri de alüminyum bloklarla değiştirebiliriz. Ve buranın hızına bakarsak 100 tike kadar indirdik. Şimdi burada görevlerden ilerleyebiliriz. Bizden ilk önce Blast Brick yapmamızı istiyor. Bundan da 27 tane yapacağız. 3 tane daha Coke Brick'e ihtiyacımız var yani. Bundan sadece bir tane yapmamız yeterli çünkü üçlü veriyor bize. Böyle 27 tane Blast Brick'i elde ettik. Bunu da buranın yanına koyabilirim. Diğerinde olduğu gibi bunu da orta yüzüne tıklayarak Blast Brick'i aktifleştirebiliyorsunuz. Blast Brick şuna yarıyor. Altına bir tane yakacak. Üzerine de Iron koyduğumuzda bize steel üretiyor. Zaten bir sonraki görev steel üretimi görevi. Bu şekilde bunu da tamamladık. Ve 9 tane steel ile de artık steel blok craftlayabiliyoruz. Bunun kullanımlarına bakarsak bunun hızı 110 tıka kadar düşürüyor. Bizim alüminyum bloklarımız 100'e düşürüyor. Da hala alüminyum bloklar bundan daha iyi. O yüzden şimdilik bunları kullanmayacağım. Bunları ne için kullanacağım? Buradaki görev için kullanacağım. 4 tane steel blok, 4 tane basic technium ingot ve ortaya bir tane de blank research paper koyarak redstone'u açabiliyormuşuz. Böyle 27 tane daha steel oluşturduk. Bunları da artık bloğa çevirip buradaki research paper'ı craftlayabiliriz. Artık redstone'u da açtık. Bunları kırdığımızda artık bize redstone da verecek. Yine aynı şekilde stone kullanarak bu redstone'ları redstone ora çevirebiliyoruz. Böyle bayağı bir redstone craftladık. Artık buradaki ores kısmından ben iron ve alüminyumu da kapatmak istiyorum. Çok fazla gelmeye başladı. Şimdi görevlerden ilerleyelim. Yine ben burada 36 tanesini ayıracağım. Miner kurabilmek için geri kalanını da buraya atıyorum ki redstone elde edelim. Böyle ilk redstone'larımızı da elde etmiş bulunuyoruz. Şimdi redstone'u kullanırken de bizden tier 5 support frame istiyor. Bunun yapımı da iron ve etrafına stick koyarak yapıyoruz. Bir miktarda bunlardan oluşturalım. Artık redstone'da otomatik olarak kazmaya başlayabiliriz. Bu arada buradaki miner'ı ben artık sökmek istiyorum. Copper'a o kadar çok ihtiyacımız yok. Onun yerine burada ortadan geçebileceğiniz bir alan olsun istiyorum. Şimdi diğer miner'ı buraya kuracağız. Tabii ki de buradaki tier 4 support frame'leri kaldırmamız lazım. Böyle bunları da yerleştiriyorum. Bir tanesi bize yeterli olacaktır. Bunların ortasına da artık redstone koyabiliriz. Üzerine bir tane miner ve onun üzerine de driver koyuyorum. Böyle redstone bloklar kullanarak da miner'ı daha da hızlandırabiliyorsunuz. 4 tane block of redstone kullanırsanız 90 tike indirebiliyorsunuz bunun hızını. Böyle direkt 8 tane yaptık. Buraları da hızlandırabiliriz bunun sayesinde. Bunları buraya yerleştiriyorum. Artık baktığımızda 90 tikte bir oluşturabiliyoruz redstone'u. Yani bu ne demek oluyor? 4,5 saniyede bir tane redstone ore oluşturabiliyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi benim atladığım bir kısım var. Bunlar da conveyor beltler. Bunları ben ya buradaki termali açtığımda ya da burada direkt olarak Crusher'ı açabiliyorsam, şöyle bakalım Crusher'a da. Redstone'la beraber bunu da açabiliyor olmamız lazım. Crusher'ı kullanarak da bir tane madenden bir tane dust elde ediyoruz. Dust'ı da normal Jumbo Furnace'da 2'ye 1 oranında pişirebiliyoruz. Yani normalde hatırlıyorsanız biz 5 taneden 1 tane elde ediyorduk. Bunun yerine 2 taneden 1 tane elde edeceğiz. Tabii ki de bunu bu bölüm değil diğer bölümde yapacağız. Ben bölüm arasında buradaki tüm makinelerin üzerine block of redstone koyacağım. Aynı şekilde buraların üzerine de block of redstone koyacağım ki daha da hızlansın. O zaman bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.